Bilim, evrenin oluşumu için, pek çok teori geliştirmesine rağmen, en rağbet göreni, büyük patlama teorisidir. Fakat, o teori, büyük patlama öncesine pek geçemez. Ancak, M teorisi o konuda bir şeyler söyler. M teorisinin sonuçlarının bir yorumuna göre, evrenimizin bulunduğu membran ile, diğer bir evrenin bulunduğu membranın çarpışması nedeniyle büyük patlama olmuş ve bildiğimiz evren meydana gelmiştir. Ben de bu yorumu doğru kabul ediyor ve makalemi onun üzerinden şekillendiriyorum. Tabii ki, bu durumu başka argümanlarla da destekleyeceğim. 11 boyutlu uzayda bulunan membranların, ne olabileceği üzerine pek bir bilgi yok. Ben, hep bu membranları deniz yüzeyi gibi, bir çarşaf şeklinde düşünmüşümdür. Karşılıklı duran iki çarşafın deniz yüzeyi gibi salınması sonucu, bazı dalga tepelerinin birbirlerine çarpmalarını, hayal etmişimdir. İşte evrenimizi oluşturan şeyin de, çarpışan dalgalardaki karışan sular, olarak algılamaktayım. Fakat, sonra öğrendim ki aslında iki boyutlu bu membranların, bir boyutu sonsuz iken, diğer boyut Planck uzunluğundadır. Bu durum benim hayallerime uymasa da, daha anlamlı olduğunu görmekteyim. Membranların ne olabileceği konusunda bir yorumda bulunacağım. Bu konuyu benim gibi yorumlayan başka bir kaynak görmedim. Bana göre bu iki membran, birer sinüs dalgasıdır. Evreni, iki farklı sinüs dalgasının, tepe noktalarının çarpışması oluşturmuştur. Ekranda bir jeneratörün ürettiği voltajı görmektesiniz. Jeneratörün yapısını kısaca anlatmak gerekirse, bir kablonun, mıknatısın N ve S kutupları arasında dönmesi sonucu, kablo üzerinde bir gerilim ve akım oluşur. Bizi, gerilim tarafı ilgilendirmektedir. Onun için oluşan durumu, gerilim zaman, grafiğinden takip ederseniz, her dönüş, bir maksimum ve bir minimum noktaya ulaşır. İşte evrenimizin de buna benzer bir yapıdan oluştuğunu düşünmekteyim. Fakat benim düşüncemi karşılaması için iki membran için iki ayrı jeneratör olduğunu düşünmek gerekir. Şekilde, iki jeneratörün birbirine zıt ve aynı periyotta, sinüs dalgası üretmesi gözükmektedir. Mıknatıs kutupları arasında hareket eden iletken üzerinde oluşan gerilim, bir sinüs dalgası şeklinde oluşur. Fakat biz durumu evrenin oluşumuna bağlayacağımız için, bu iki jeneratör birbirinden bağımsız olarak değil de, birbirine bağlı çalışmalıdır. Ekranda, o iki jeneratörü evrenimizi oluşturacak şekilde bir araya getirdim. Fakat gerçekte böyle bir jeneratör yapılabilir mi bilmiyorum. Bu ana kadar iki farklı jeneratör olarak düşündüğümüz mekanizma artık tek jeneratöre dönüştüğü için oluşan gerilimin bir yarısını eksi işaretiyle işaretleyeceğiz. Çünkü bu yapı karşı yapısını temsil edecektir. Yani bir membran ve bir de karşı membranın var olduğunu düşüneceğiz. İki jeneratör artık tek bir jeneratör gibi çalışacaktır. Ekranda jeneratör içinde iletkenler döndükçe, oluşan sinüs eğrileri, 0 dereceye geldiğinde birbirlerini algılaması gözükmektedir. Birbirini algılarlar çünkü, her iki membranda, aynı faz değerine gelmiştir. Daire dönüşü 360 derece olduğu için, 0 ile 360 derecenin aynı yer olduğunu anlamışsınızdır. Böylece, her 0 ya da 360 derecede, büyük patlamanın gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Görüldüğü gibi, bu mekanizma, tesadüfen oluşan membran çarpışmaları yerine, bir evren yaratma makinesine dönüşmüş oldu. Tesadüfen çarpışma yerine, muntazaman çarpışan mekanizmayı öngörmüş olduk. Bu aşamadan sonra diğer büyük patlamalarla ilgilenmeyeceğiz. Artık, sadece kendi evrenimizi oluşturan patlamaya bakacağız. Sıfır fazında gerçekleşen patlamada, tıpkı iki su dalgasının tepe noktasının çarpışmasında oluşan karışıklık ya da kaos gibi bir durum oluşur. Çarpışmada oluşan şeyleri isimlendireceğiz ama şimdilik, şarapnel diyelim. Çarpışma sonrası oluşan şarapneller dağılır ve enerji kaybederler. Kaybettikleri enerji yüzünden içinde bulundukları 11 boyutlu uzayda kalamayacak seviyeye düşerler. Böylece 10 boyutlu bir kabarcık oluşturup şarapnellerin dağılma sürecini de kapsayan yeni bir süreç başlar. İşte evrenimizin oluşum süreci başlamıştır. Membranların özelliklerini pek bilmiyoruz ama, oluşan patlamanın nasıl bir şey olduğu hakkında yorum yapabiliriz. Bir madde ile antimaddenin birleşmesinde ne oluşuyorsa, bu membranların çarpışmasında tam tersi oluşur. Çünkü bir madde ve antimadde birleştiğinde tekrar eski duruma dönüşmesi gerekir. Onun için, madde ile antimaddenin yok oluşunun tersi bir durum yaşanmış olması gerekir.
Böylece membranlardan birine antimembran demenin gerekçesini de açıklamış olduk. Bizi ilgilendiren asıl şey, oluşan kabarcığın içinde neler olduğudur. İlk olarak madde ve antimadde oluştuğunu düşüneceğiz ama, o seviyede oluşan maddelerin isimlerini sicim kuramından bildiğimiz için, onları sicim ve antisicim olarak adlandıracağız. 10 boyutlu uzayda kendilerini bulan sicim ve antisicimler, hemen kendi karşı parçacıklarını bularak bildiğimiz büyük patlamayı oluşturmuştur. Fakat aynı zamanda, 0 derece fazında olan sicimleri artı 180 derece ve eksi 180 derece fazında olan membranlardan biri çekerken diğeri itecektir. Aynı materyalden yapılı olanlar birbirini iterken, karşı olanlar çeker. Bu durum, aynı yüklü parçacıkların birbirini itmesi, karşı yüklü olanların çekmesi gibi bir durumdur. Sicimlerin bazısı antilerini bulup patlarken, bazısı antisini bulamadan, membranlar tarafından çekilip, kendi fazına sabitlenir. Antisicimler membran, sicimler ise antimembran tarafından çekilerek birbirinden ayrılır. Sicimler artı 180 derece ve eksi 180 derece fazlarında esir alınır. Tek kabarcık iki kabarcığa dönüşür. O sicimler, 10 boyutlu uzaya indiklerinden membranla birbirlerine temas edemezler. Tıpkı karanlık maddenin kütle çekiminden etkilendiğimiz halde, ona temas edemiyor oluşumuz gibi. Artık sicimler kendi kaderlerini yaşamak zorundadırlar. Böylece evrenimizde, neden antimadde bulamıyoruz, sorusunun cevabını anlamış olmamız yanında, nerede aramamız gerektiğini de anlamış olduk. Biz, parçacıkların akıbetini daha sonraya bırakarak, önce kütle çekim konusuna bakalım. 10 boyutlu uzayda oluşan sicimlerin bir kısmı, birbiriyle birleşip yok olurken, bazısı buluşamadan ayrıldı, demiştik. İşte birbirinden ayrılan bu sicimler 10 boyutlu uzaya inmiş olmalarına rağmen, 11 boyutlu uzaydaki membran tarafından çekilmeye devam ederler. Çünkü, bu çekimin tüm boyutları aşan bir yapısı vardır. Bu yapı, görünen evreni de şekillendirir. Biz o etkiyi kütle çekim diye tanıyoruz. Kütle çekim, tıpkı manyetik alan gibi kendi kütle çekim alanını oluşturur ve mıknatısın demiri çekmesi gibi, tüm maddeyi kendine çeker. Başlangıçta çok güçlü olan bu yapı, aştığı onca boyuttan sonra, epey azalarak bugünkü bildiğimiz gücüne ulaşır. Bu konuya ileride tekrar değineceğiz. Teorimiz daha şimdiden cevabı bilinmeyen birkaç soruya cevap verdi bile. Evrenin oluşumuna antimaddeyi yerleştirdi ve neden göremeyeceğimizi de söyledi. Daha da önemlisi kütle çekimin kaynağını açıkladı ve çift kutuplu olduğunu gösterdi. Gerçi biz henüz onu tek kutuplu gibi görmeye devam ediyoruz ama bunun nedenini daha sonra anlayacağız. Bilim insanları sicim kuramının öngördüğü fazladan boyutları görünen evren içinde, çok küçük boyutta kıvrılmış olarak düşünür. Oysa boyut yapısı kademeli bir yapıdır. Biz, bir zaman 3 mekan boyutu olan bir ortamda yaşıyoruz. Yani, içinde bulunduğumuz ortamda ulaşamadığımız, kıvrık, fazladan boyutlar yoktur. Kademeli yapının en altını 3 boyut, en üstünü 10 boyutlu yapı oluşturur. Ve bu yapıda olan parçacıklar sınırlandırılmıştır. Yani biz bu kaba maddesel yapımızla üst boyutlara gidemeyiz. Bizim hemen üstümüzde olan kademe, 4 mekan, bir zaman boyutu içerir ve bu ortamda, atom bile, kararsız parçacık sınıfına girer. Amerika, New Jersey'deki İleri Çalışmalar Enstitüsü'nden araştırmacı Max Tegmark, Science Ervi'de Ocak 1998 tarihinde yazdığı yazısında. Evrenin uzay boyutu, 3'ten fazla olsaydı, yaşam mümkün olamazdı. Ne Güneş'in etrafında gezegenler, ne de atom çekirdeği etrafında elektronlar yörüngede kalabilirdi. Diye söylemektedir. Bu demektir ki bizler, 4 boyutlu bir ortamda var olamayız. O ortam, atomların kararsız olduğu, proton ve elektronlarına bozunmak zorunda kaldığı yerdir. Yani, proton ve elektronların serbestçe var olabilecekleri bir ortamdan bahsediyoruz. Kütle çekim var ama, 4 boyut yüzünden kararlı yörünge olamayacağından, atom ve daha büyük parçacıkların olamayacağı bir boyut katı olacaktır. Biz bu kademeleri level olarak adlandıracağız. Burada önemli bir çıkarım daha yapacağız. Bizler atomu parçaladığımızda da proton, nötron ve elektron elde etmekteyiz. Yani 4. boyuta ait elemanlar elde etmiş oluyoruz. O zaman, parçacık hızlandırıcılarda, bir atomu parçaladığımızda, 4 boyutlu bir eleman elde etmiş olmalıyız. Bizler parçacığın yapısından boyutsal yapısını anlayamayız. Zaten onları boyutsuz parçacıklar olarak algılamaktayız.
Onun için, onların 4 boyutlu ortamın elemanı olduğunu anlayamayız. Benim görüşüm bizler, dalga titreşimi olarak, belli bir seviyeye kadar olan nesneleri görüyoruz. Alıcılarımız da ancak görebildiğimiz kadarını algılayabiliyor. Karanlık maddenin dalga titreşimi, bizim görüş alanımızın üstünde olduğu için, onu göremiyoruz. Fakat onu algılayabilecek bir cihaz yapmak mümkündür. Burada anlamamız gereken önemli bir detay, biz 3 boyutlu atomu parçaladığımızda, 4 boyutlu bir uzayın elemanını elde etmiş olmamızdır. Aslında elemanın boyutu yok ama olması gereken boyut 4 boyutlu ortamdır. Demek ki bizler bir üst boyutu ararken bakmamız gereken yer maddenin içidir. Yani takip etmemiz gereken yön, maddenin, daha doğrusu atomların içinden geçmektedir. Bu konuya tekrar döneceğiz. Evrenin kademeli yapısını anladığımızda, durum çok daha netleşecektir. Onun için, şekli anlamaya çalışmalısınız. Şekildeki evren görünen evreni içermez. En altı, astral düzey. O düzeyi temsil eden, bildiğim bir terim yok. Onun için ruhsal olarak kullanılan ve bu düzeyi kasteden astral kelimesini kullanacağım. Büyük patlamada oluşan tüm madde bu düzeydedir. Bu düzey görünen evrenin oluşum şartlarını da oluşturduğu için, görebildiğimiz her cisim oranın bir yansımasıdır. Yani, astral düzey, Schrödinger denkleminin oluştuğu yerdir. Şekilde her kata ait hakim parçacığın adı yazmasına rağmen o parçacıklar ancak büyük patlama sonrası, maddenin evrimi sırasında kademe kademe oluşmuşlardı. Parçacıklar konusuna tekrar döneceğiz. Biz, evrenin genel yapısını anlatmaya devam edelim. Bu yapı içinde görünen evren yok demiştik ama, bu level sistemi ana yapıyı oluşturur. Bunu bir program gibi düşünürsek, görünen evren, bu programın alt programı gibidir. Bu alt program, tüm girdilerini astral düzeyden alır ve çıktılarını da oraya gönderir. Gördüğünüz gibi evren tanımımız karmaşıklaşıyor. Onun için ben her yapıya özgü isimlendirme yapmaya çalışıyorum. Yoksa kavram karmaşası yaşanması zorunlu olur. Tekrar olacak ama, önemli olduğu için yine söylemeliyim. Astral düzey Schrödinger'in kuantum denkleminden oluşur. Yani o denklem, astral düzeyin tamamını temsil eder. Sistemin yapısına, görünen evreni yerleştirebilmek için, Sayın Brian Greene'in Saklı Gerçeklik adlı kitabında verdiği örneği kullanacağız. O, şöyle bir anlatım kullanmıştı. Sahnede dans eden bir dans topluluğunun bütün elemanları bir sahne gösterisi sırasında aynı anda yere çömelirken, içlerinden birinin yanlışlıkla çömelmeyi unutup ayakta kalması gibi, bir durum yaşanmaktadır. Schrödinger'in kuantum denkleminde çöken kısım, yani çökmeyi unutan dansçı, görülen evreni oluşturur. Demişti. Bu yapı hem görünen evreni hem de, paralel evrenleri anlamamızı sağlar. Çökmeyi unutan dansçı, maddenin bizim evrenimize çöken kısmını oluşturur. O dansçının hemen yanında çöken ama başka bir paralel evrende çökmeyi unutan dansçı ise, oradaki maddeyi temsil eder. Yani görünen evren dahil, tüm paralel evrenler, astral düzeyin bir yansımasıdır. İşte, paralel evrenlerde eşizlerimiz vardır, düşüncesi buradan beslenir. Şimdi, şeklimize görünen evreni ekleyebiliriz. Fakat gösterimde tek bir görünen evreni göstermeme rağmen, sayısız paralelinin olduğunu bilmelisiniz. Bu sistemin bir de anti-evren tarafı var. Tümünü göstermek istersek, şekildeki eş ve zıt evren modeli karşımıza çıkar. Ortada olan gri bölge büyük patlamanın olduğu ve her şeyin kaynaklandığı 11 boyutlu uzay bölgesi. Oradaki membranların çarpışması sonucu oluşan kademeli zıt evrenler ve onların en altında ise paralel evrenler bulunur. Evrenin yapısı için oluşturduğum şekiller dalga frekansını baz alır. Yani sicim kuramının da öngördüğü kademeli yapı, maddenin ya da parçacığın dalga frekansı ile ilişkilidir. Kastettiğim terim, elektromanyetik dalga frekansı olarak bilinmektedir. Bu terim parçacığın enerjisiyle direkt ilgilidir. Azalıp artması durumunda, parçacığın enerjisi de azalıp artar. Büyük patlamada en büyük değerden başlayan frekans, astral düzeyde inebileceği en küçük değere ulaşır. Parçacıklar için, en alt enerji seviyesi o düzeydedir. Parçacıkların daha düşük enerji seviyelerine düşebilmesi için, kovalent bağlar veya Van der Waals kuvvetleri gibi, farklı yöntemler devreye girer. Tekrar parçacık konusuna dönersek, şekildeki boyutlara hakim parçacıkları belirtmiştik. Fakat her boyutta, tıpkı atom çeşitliliği gibi, çeşitlilik olduğunu düşünmek lazım. Parçacıkların oluşumunu anlayabilmek için, tekrar büyük patlamaya dönmemiz gerekir.
İki membranın çarpışmasında darbe alan parçacıkları şarapnel parçacıkları şeklinde etrafa yayılıp 10 boyutlu uzayda sicimleri oluşturduğunu söylemiştik. Sicimler, kendi alanlarını oluşturdukları için, artık içinde dolaşabilecekleri bir uzay alanı oluşmuş oldu. Bu alanı kabarcık olarak tanımlamıştık. İki kabarcığın paralel kaderini ayrı ayrı anlatmayacağız. Birini anlattığımızda diğerinin de aynı yapıda olduğunu anlamalısınız. Şekilde ortada görülen membran uzayı denilen bölge, iki membranın salındığı bölgedir. Çarpıştıklarında, oluşan parçacıklar, 7. kuantum katı, yani 10 mekan boyutu olan uzayda kendilerini bulurlar. Kendi alanlarını oluşturdukları için, genişlemeye devam ederler. Genişleme sürdükçe frekansları düşer ve enerji kaybederler. Öyle bir noktaya gelirler ki artık 10 boyutlu uzayda varlıklarını sürdüremezler. Bu sefer birkaç sicim birleşerek yeni bir parçacık oluşturur ve 9 boyutlu uzaya iner. Yeni parçacık kütle olarak daha büyük ama, frekans olarak daha küçüktür. Orada da soğuyup enerji kaybetmeye devam ederler. Böylece soğudukça birleşip kütle artırarak, atoma kadar gelirler. Bu durum evrenin doğal akış yönüdür. Her büyük patlama sonrası bu süreç yaşanır. Artık hiçbir kuantum katında madde olmaz. Maddenin tümü kuantum katların en altında, astral düzeyde toplanır. Oluşan parçacıkları şöyle sıralayabiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi, sırasıyla atomun parçalanması sonucu nötron, proton ve elektronlar oluşur. Onlar 4 boyutlu uzayın elemanlarıdır. Ben, hakim parçacık olarak protonu alacağım. Bir protonu parçaladığımızda da kuark elde etmiş olacağız. Kuark 5 boyutlu uzayın elemanıdır. Proton elde edebilmek için, kuvvetli nükleer gücü aşmak zorundayız. Kuark elde edebilmek için ise, renk kuvvetini aşmak zorundayız. Bu sistem sırasıyla kuarktan sonra 6 parçacığı, 7 parçacığı, 8 parçacığı, 9 parçacığı ve sicimde son bulur. Her parçacık kademe aşması gerektiğinde, muazzam enerjilere ihtiyaç hissedecektir. Fakat bu sistem sicimden atoma, doğal olarak oluşan süreç olduğundan, tersi durum doğal olamaz. İşte, burada araya girerek, doğal olmasa da, sistemin geriye doğru da çalışmakta olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü anladığım kadarıyla evren kütle kaybetmektedir. Bilim, bu yönde hiç düşünmediği için, herhangi bir araştırma da yapmamaktadır. Bu geri dönüşün en önemli göstergesinden biri, karanlık madde, diğeri ise karanlık enerjidir. Karanlık madde dediğimiz 4. boyuta geçmiş olan maddenin görüş alanımızdan çıkmış olmasına rağmen, kütle çekim etkisini hissettiğimiz maddelerdir. Karanlık enerji ise, aslında olmayan ama çözümsüzlükten zoraki türetilen bir çözümdür. Oysa evren kütle kaybettiği için, büyük patlamada oluşan kaçış hızı gittikçe artmaktadır. Çok uçuk gibi gözüken bu açıklamaları mümkün olduğunca delillendireceğiz. Fakat, doğal olmayan atomdan sicime gidişin mekanizması ve gerekçesini başka makalede ele alacağımız için, burada değinmeyeceğiz. Şimdi, yeni bir bakış açısı olan, 4'ten 10. boyuta kadarki kısmının, atomun içinde olduğu söylemimi anlaşılır yapmaya çalışalım. Bu sayede, kütle çekimin yapısını da, daha iyi anlamış olacağız. Şekilde görülen iç içe yapı, öncekiler gibi, maddenin dalga frekansını baz alarak oluşturulmuştur. En dış kabuk maddelerin yapı taşı olan atomu temsil etmektedir. Fakat içi de gözüksün diye, yarım küre şeklini uygun gördüm. Atom, astral düzeyde yığıldığı için, uzay olarak da aynı yere denk gelir. Kabuğun dışı, 3 mekan boyutu olan yaşadığımız görünen evreni oluşturur. Kabuklar arası görülen boşluklar, artan miktarda değişen boyutlu uzayı temsil eder. Yani en dıştaki atom diğer tüm boyutları kendi içinde taşır. Eğer biz atomu parçalarsak, bu dış kabuğu, kırmış oluruz. Yok olan kabuk sonrası, ortaya çıkan bir sonraki kabuk, proton olacaktır. Bu sefer, en dış uzay 4 boyutun açık olduğu uzay olmuş olur. Uzay 4 mekan boyutuna sahip olduğu için, kararlı yörünge olamayacağını söylemiştik. Bu uzayın kararlı elemanları proton, nötron, elektronlardır. Uzayda serbestçe var olmalarına rağmen, birleşik bir atom oluşturamazlar. Onların bir atom olabilmeleri için, enerji kaybetmeleri gerekir. Enerji kaybederek astral düzeye inerlerse o zaman birleşerek bir atom oluşturabilirler. Şekilde en dışta gözüken protonu da parçaladığımızda ortaya, 5 mekan boyutlu uzay çıkar ve bu uzayın kararlı elemanları kuarklardır.
Kuark parçalandığında ise, 6 boyutlu uzay ortaya çıkar. Sistem bu şekilde 10 boyutlu uzaydaki sicimlere kadar gider. Tam ortada membran uzayı var. Şekilde bu uzay bir nokta gibi gözükmesine aldanmayın. Bu durum temsili şekilden kaynaklanmaktadır. Ortadaki membranın çekim gücü, tüm iç parçacık ve boyutları aşarak görünen evrene, kütle çekim olarak yansır. Böylece göremediğimiz kutbun birinin, membran olduğunu anlamış oluruz. Şimdi de kuantum mekaniğindeki garipliklerin sebebini anlamaya çalışalım. Bunun için Sayın Brian Greene'in, Evrenin Zerafeti adlı kitabında sicim teorisinin mesafe tanımı için yaptığı öngörüye bakmalıyız. Çünkü o tanım bize kuantum garipliklerini açıklayabilir. Aynı durum anti-evren tarafı için de aynen geçerlidir. Sayın Green, kolaylık olması açısından biri uzamış, biri kıvrılmış bir bahçe hortumu şeklinde bir evreni baz almıştı. Evrenin, 3'ü açık, 6'sı kapalı boyutlu olması durumunda da, değişen bir şey olmayacaktır. Biz de Sayın Green gibi, biri kıvrılmış, biri uzamış iki boyutlu hortum şeklinde bir evreni baz alalım. Bu evrende de maddenin yapı taşı sicimdir. Sicimler serbest olabileceği gibi, kıvrılmış boyuta bir kement gibi sarılı da, olabilirler. Sicimlerin kıvrılmış boyuta sarılı olabilmeleri, noktasal parçacıklarda olmayan farklı bir bakış açısı oluşturmamızı sağlar. Sayın Green bu iki sicimin, evren için, iki farklı mesafe tanımı yaptığını söylemektedir. 1988'de iki fizikçi, Brown Üniversitesi'nden Robert Brandon Berger ile Harvard Üniversitesi'nden Cumrun Wafa, eğer bir boyutun uzamsal şekli daireselse, sicim kuramında birbirinden farklı, ancak birbiriyle ilişkili, işlemsel iki mesafe tanımı olacağını göstermişti. Bu tanımların ikisi de, mesafenin ölçülmesi için farklı bir deneysel süreç ortaya koyar ve iki süreç de kabaca söyleyecek olursak, eğer bir birim sabiti, bilinen bir hızda yol alıyorsa, birimin o mesafeyi ne kadar zamanda kat ettiğini belirleyerek, ölçebilecek olmamız gibi, basit bir ilkeye dayanır. İki süreç arasındaki fark kullanılan, birimdedir. İlk tanımda dairesel bir boyuta sarılmamış sicimler, ikinci tanımdaysa dairesel bir boyuta sarılmış sicimler kullanılır. Görüyoruz ki, sicim kuramında mesafeye dair işlemsel iki doğal tanım olmasının gerisinde temel, birimin boyuta sahip olma özelliği vardır. Sarmalama kavramının olmadığı nokta parçacık kuramında, mesafenin tek bir işlemsel tanımı olacaktır. Görüldüğü gibi Sayın Green, mesafe tanımında, iki farklı birim kullanmak mümkün demektedir. Yaşantımızda bizler sadece sarılmamış sicimlerin oluşturduğu birimlerle ölçüm yapmaktayız. Sarılmış sicimlerle ölçüm yapamayız. Bunun nedenini daha sonra anlayacağız. Sayın Green bu birimlerden serbest olanına hafif sicim, sarılı olanına ağır sicim demektedir. Bizlerin evrene bakış açısı, bu iki birim üzerinden de olabilmeliydi diye düşünmektedir. Birimler arasında çok büyük fark olduğunu söylemektedir. Evrenin şu anki ölçüleriyle kıyaslayarak değerler oluşturmaktadır. Evrenimizde, gökbilimsel gözlemlere göre her biri 15 milyar ışık yılı uzunluğunda olan, 3 uzamsal boyut gözlüyoruz. Bu boyutlar sonsuza kadar devam mı ediyor, yoksa acaba teknoloji harikası teleskopların görsel duyarlılığının ötesinde, kendi üstlerine kıvrılıp, devasa bir daire mi oluşturuyorlar bilmiyoruz. İkinci durum geçerli ise, uzayda seyahat eden bir astronot, sürekli sabit bir doğrultuda giderse, sonunda evrenin çevresini dolaşıp tıpkı Magellan'ın dünyanın çevresini dolaşması gibi, başlangıç noktasına geri dönecektir. Dolayısıyla, bildiğimiz uzamış boyutlar da, pekala daire şeklinde olabilir ve yine dolayısıyla sicim kuramının RPE1/R fiziksel tanımlarına tabi olabilir. Kabaca rakamlarla konuşacak olursak, bildiğimiz boyutlar, eğer daireselse, çapları yukarıda da belirttiğimiz gibi 15 milyar ışık yılı uzunluğunda olmalıdır. 15 milyar ışık yılı, Planck uzunluğunun 10 üzeri 61 katıdır. Evren genişledikçe de büyümektedir. Sicim kuramı doğruysa, bu durum bildiğimiz boyutların yarıçaplarının, yaklaşık 1/r eşittir 1/10 üzeri 61, yani Planck uzunluğunun 10 üzeri 61'de biri gibi inanılmayacak kadar kısa bir uzunlukta olması halinde ortaya çıkacak dairesel evrenle, fiziksel olarak tamamen aynıdır. Bunlar şu bildiğimiz boyutlar ama, şimdi onları sicim kuramının sunduğu alternatif bir tanım çerçevesinde görüyoruz. İşin ilginç tarafı, evrenin çapı, Planck uzunluğunun 10 üzeri 61 katı, ya da, 10 üzeri 61'de biri kadar olsaydı da, aralarında bir fark olmazdı. İşte bizim için altın değerinde bir çıkarım. Savımızı bu çıkarım üzerine kurgulayacağız. Ve eğer söylenenlerin gerekçelerini görmek isterseniz, Evrenin Zerafeti adlı kitabı okumanızı öneririm.
Bu rakamların gerçek anlamlarını anlayabilmek için, dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü, özellikle ağır sicime denk gelen evren büyüklüğü, bizi çok ilgilendirir. Planck uzunluğu demek, evrende bölünemeyecek en küçük mesafe demektir. Evrende Planck uzunluğundan daha küçük bir mesafe yoktur. Bu rakam 1,61 çarpı 10 üzeri eksi 35 metredir. Bu mesafe zaten muazzam derecede küçük bir aralıktır. Bu rakamın 10 üzeri 61 katı 15 milyar ışık yılı eder. Bu da içinde bulunduğumuz evrenin tahmini büyüklüğüdür. 10 üzeri 61'de biri ise o kadar küçük bir rakamdır ki aslında yok bile kabul edilebilir. Yani ağır sicimle tanımlayabileceğimiz evrende mesafe tanımı yok demektir. Bu rakam 10 üzeri eksi 96 rakamı gibi inanılmaz küçük bir rakama ulaşır. Ben, mesafe durumunu kavrayabilmek için, bir örnekleme yapacağım ama, çok kaba bir tanımlama olacaktır. Yine de meramımı bir nebze anlatmış olurum. 1 metrelik bir parkurda bir fil ile, bir karıncayı yarıştıralım. Fil arka ayaklarını başlangıç noktasına koyarsa, ön ayakları bitiş çizgisini epey geçmiş olur. Oysa karınca için, ciddi sayılabilecek bir mesafe olacaktır. Eğer file sorarsak parkurun çok kısa, karıncanın da çok uzun olarak tanımlayacağı ortadadır. İşte, biz de evrene bakış açımızda bu durumdayız. Birim olarak hafif sicimi alırsak, evren çok büyük, ağır sicimi alırsak evren çok küçük olabilmektedir. Evren açısından olaya bakarsak, tıpkı parkurun karınca ya da filin değerlendirmeleriyle ilgilenmemesi gibi, o, orada durmaktadır. İnsanların neyle bakacağı ile ilgilenmez. Biz görünen evrene hafif sicim ile bakabilmekteyiz. Sayın Green'in de belirttiği gibi fotonlar hafif sicimdir. Ağır sicim tüm evrenin çevresini dolaşması gereken bir şey olacağı için, bizim açımızdan kullanışlı ve uygulanabilir değildir. Oysa kuantum evren için, biçilmiş kaftandır. Orada mesafe kavramı olmadığı için, bildiğimiz hız kavramı da tanımsız olur. İşte bu durum, oradaki olaylara ağır sicim açısından bakılması gerektiğini ortaya koyar. Ağır sicimi baz aldığımızda, evren Planck uzunluğunun 10 üzeri 61'de biri büyüklüğüne inmiş demektir. Bu büyüklüklerde mesafe tanımsız olur. Mesafe olmadığı yerde de, hız anlamsızlaşır. Kuantum mekaniğinde oluşan belirsizlik ilkesi de, bu durumdan ortaya çıkar. Ağır sicimin geçerli olduğu bir yerdeki bir olaya, hafif sicim ile bakmaktan gelen bir durumdur. Planck uzunluğunun 10 üzeri 61'de biri olan evren ile, Planck uzunluğunun 10 üzeri 61 katı olan evren aynı yerdir. Zaten, Planck uzunluğunun 10 üzeri 61'de biri olan evreni kuantum evren, diğerini görünen evren diye ayırmaktayım. Fakat onlar ayrı yerler değiller. Diyelim ki, görünen evrende bir elektron tabancasıyla atış yapıyoruz. O elektronun kuantum evrende gidebileceği bir yer yoktur. Tüm konumlar tek noktadadır. Yani tabancada nişangahta aynı yerdedir. Ateş edildiğinde anında ulaşması gereken yere ulaşır. Oysa görünen evrenden bakan biri için durum aynı değildir. Görünen evrende bakan kişi, birim olarak hafif sicimi kullanacaktır. Onun için elektron tabancasıyla nişangah arasında, mesafe olduğunu görecektir. Haliyle elektron, o aralıktaki tüm konumları kullanmak durumunda kalacaktır. Kuantum evrendeki konumların karşılığı, tüm görünen evren olduğu için, elektronun bir konum seçmesi gerekmez ama, biz onu konum seçmeye zorlarız. Böylece, tabanca ile nişangah arasındaki konumları sıra ile kullanırken, bir zaman geçecektir ve bu duruma hız diyoruz. İşte, parçacığın konumunu belirlemeye çalışırken, aslında onu bir konuma indirgemeye çalışırız. Onun için hızı belirsizleşir. Hızını belirlemeye çalışınca da konumu belirsizleşir. Bu durumların kuantum mekaniği için bir anlamı yoktur. Görünen evrende onlara bir anlam yüklüyoruz. Belirsizlik oradan gelir. Dolanıklık da aynı durumdadır. Kuantum evrende eş parçacıklar için, farklı konum yoktur. Biz onları zorlayarak görünen evrende suni bir konum almalarını sağlıyoruz. Doğal olarak evrenin her yeri onlar için olası konumdur. Biz onları ayrıymış gibi görürken, gerçekte ayrı değiller. Onun için birine yapılan etki diğerini de anında etkiler. Zaten, o ikiz parçacıkların Planck uzunluğunun 10 üzeri 61'de biri olan evrende, gidebilecekleri farklı yerler yoktur. Yukarıda evrenin boyutlu yapısını anlatırken, evreni atomun içinde iç içe kabuklar şeklinde tanımlamıştık. Bu yapı aynı zamanda açık ve kıvrılmış boyutları da belirler.
Atomun hakim olduğu durumda, 3 mekan boyutu açık ve 6 mekan boyutu kıvrık olacaktır. Daha doğrusu kıvrık değil, atomun içinde olacaktır. Böylece onlar, atomun içinde olacakları için, kullanılabilir olmayacaktır. Aslında tüm evren için geçerli olan, ağır sicimdir. Fakat hafif sicim, parçacığın dışında kalan evren için geçerli olacaktır. İnsan için anlamlı olmasına rağmen, evreni değerlendirmede bizi biraz yanılttığını görebiliyoruz. Yani kuantum evrenin gariplikleri, bu sayede ortaya çıkmaktadır. Evrene ağır sicim ile bakabilseydik o gariplikleri görmeyecektik. Sayın Brian Greene kitabında, evrene ağır sicimle bakarsak, evrenin küçülmekte olduğunu söylemişti. Normalde evrenin gerçek bakış açısı, ağır sicim olduğuna göre, biz de bu şekilde evrenin büzüşmekte olduğunu görmeliydik. Yani evrene hafif sicimle baktığımızda da, evrenin büzüşüyor olduğunu görebilmeliydik. Niye göremediğimizi anlayabilmek için, çok farklı bir bakış açısıyla bakmak durumundayız. Ben, evrenin artarak genişlemesinin sebebini, evrenin kütle kaybetmesine bağlıyorum. Yani, evren kütle kaybetmeye devam ettiği için, başlangıçtaki kaçış hızı gittikçe artmaktadır. Daha önce evrenin oluşum mekanizmasının, yani doğal sürecin, sicimden atoma doğru olduğunu söylemiştik. Fakat tersinin de, evren için geçerli olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. İşte, evrendeki bazı göstergeler, maddenin bir şekilde, atomdan sicime doğru evrimleştiğini göstermektedir. En büyük göstergeler, karanlık madde ve karanlık enerjidir. Bu durumun nedeni değil ama, nasıl olabileceği, makalemizin ana konularından birisidir. Elbette evrenin kütle kaybetmesi, onun küçülmesi anlamına gelmesi gerekirken, tersi olması, durumu açmaza götürüyor gibi gözükmesine rağmen, durum aslında anlaşılabilirdir. Bu durumu anlayabilmek için, yine sicim kuramına dönüp birim kavramına bakmalıyız. Birim sicim olarak, ağır sicimi alırsak, evren gittikçe küçülmektedir, oysa hafif sicim olarak alırsak, evren genişlemektedir. Evren, bizim neyi baz aldığımızla ilgilenmediğine ve asıl birim ağır sicim olduğuna göre, evren gerçekte küçülmelidir. Fakat bizim evreni genişliyor olarak görmemizin de, bir nedeni olmalıdır. Evren kütle kaybediyorsa, evrenin büzüşmesi gayet anlamlı olacaktır. Yani beklenen sonuçtur. Onun için, birim sicim olarak ağır sicimin alınmasında bir sorun yoktur. Oysa, hafif sicim açısından da evrenin büzüşüyor olmasını açıklayabilmemiz gerekir. Diyelim ki, Planck büyüklüğünde hafif sicimimiz var. Evrene bakışımız, bu sicim üzerinden olmaktadır. Bulunduğumuz galaksi de, 20 ışık yılı büyüklükte olsun. Aynı şekilde, 20 ışık yılı büyüklüğünde ama, 100 ışık yılı uzaklıktaki bir başka galaksiye bakıyoruz. Takdir edersiniz ki, bu değerler bizim bakış birimimiz olan Planck büyüklüğündeki birim sicimimizin, bize gösterdiği değerler olacaktır. Evren, kütle kaybederek, bu galaksilerin yarı yarıya büzüştüklerini varsayalım. Eğer, bizim bakış birimimiz değişmemiş ise, göreceğimiz şudur, hem bizim bulunduğumuz hem de, baktığımız galaksilerin büyüklüğü yarıya düşecektir. Yani, onların büyüklüğü 10 ışık yılı olacaktır ve aradaki mesafe de 10 ışık yılı artacaktır. Şekil B'deki durum oluşacaktır. Fakat, bizim birimimiz de yarı yarıya küçüldüğünde, durum çok farklı olacaktır. Galaksilerin büzüşmesi oranında birim sicimimizde büzüştüğü için, kendi galaksimiz veya baktığımız galaksinin büyüklüğünde, bir fark görmeyeceğiz. Aradaki mesafe içinde, bir gariplik hissetmeyeceğiz ama, gerçekte şekil C'deki gibi büzüşmüş bir durum olacaktır. Şişmiş bir balonun, yavaşça sönmesi gibi bir durum yaşamış olacağız. Balon üzerinde çizdiğimiz iki şeklin, hem kendileri küçülür, hem de aralarındaki mesafe küçülür. Balon yüzeyinden olayı seyreden de, aynı oranda küçülürse, hiçbir şey fark etmeyecektir. Şekil C'deki görünüş ortaya çıkacaktır. Fakat, büyük patlamada oluşan kaçış hızı yüzünden, geçen süre zarfında, o galaksi, biraz daha uzağa gidecektir. Şekil D'deki durum oluşacaktır. Kaçış hızı yüzünden evren daha genişlemiş gibi gözükse bile, başlangıçtaki durumdan daha küçük kalmış olacaktır. Yani, evren kütle kaybetmeye başladığı zamandan itibaren, büyüyor gibi gözükmesine rağmen, küçülmektedir. Ve önemli bir detay da, kütle kaybı artarak devam ettiği için, evrenin kaçış hızı, eksilen kütle çekim oranında artmaktadır. Bu durum bize gerçekte evrenin genişlediğini değil, büzüştüğünü söylemektedir. Bu da ağır sicimin öngördüğü durumun gerçek olduğunu gösterir.
Gerçekte evrenin büzüşme hızının, kaçış hızından daha fazla olduğunu düşünmemdeki sebep, karanlık maddenin, görünen maddeden yaklaşık 5 kat daha fazla olmasındandır. Yani evren çok muazzam bir hızla madde kaybetmektedir. Kaçış hızı artmasına rağmen yine de çok yavaştır. Sicim kuramını doğru kabul ettiğimiz için, onun öngörüsü olan evrenin de, dairesel olduğunu kabul etmiştik. Sayın Green, bu durum, tüm boyutlar için geçerlidir, demektedir. Bu demektir ki, 3 boyutlu evren bir küre, bir üst boyuttaki 4 boyutlu küre, daha üstü 5 boyutlu küre, şeklinde gitmektedir. Bazı bilim insanları, Einstein-Rosen köprüsünün, her kara deliği, bir ak deliğe bağladığını, düşünür. Kimisi de bu köprünün, evrenin başka yerlerine çıkan kapılar olduğunu söyler ama bu köprü, yutulan maddelerin oluşturduğu, yeni evrene açılan kapıdır. Daha doğrusu, oluşan o evrenin giriş kapısıdır. Ve sadece maddeye geçit verir ama, o maddeler de en küçük parçacıklarına kadar ayrışmak zorundadır. Yani bilim kurgu filmlerindeki gibi, bir geçit olarak kullanılamazlar. Daha önce maddenin, manyetik alan gibi kendi alanını oluşturduğundan bahsetmiştik. İşte, kara deliklerin yuttuğu maddeler, kendi uzaylarını oluşturup yeni bir evren yaratırlar. Bu durum doğru ise, evren içinde evrenlerin oluşumunun yolu açılmış demektir. Bu senaryo, ilk büyük patlama ve akabinde kara deliklerin oluşturduğu ikincil, hatta üçüncül evrenleri de öngörür. Şekilde durumu göstermeye çalıştım. O zaman can alıcı bir soruya da cevap aramak durumundayız. Evrenimiz, kaçıncı tür evrendir? Benim görüşüm, birincil tür evren olmasının çok zor olacağıdır. Çünkü, birincil evrende çok fazla madde olacağı için, oluşacak yıldızlar çok büyük ve kısa ömürlü olacaktır. Orası kaosun hakim olduğu bir evren olmalıdır. Kaos hakim ise, insan gibi bir yapı üretebilecek kadar uzun süreli, durağan dönem olmayacaktır. Onun için evrenimiz, en az ikincil tür, belki de üçüncül tür bir evren olmalıdır. Peki, bunu nasıl anlayabiliriz? Eğer, bir kara delik ardında oluşan tek bir evren ise, o evrende tek ak delik olur. Fakat bu durum böyle de olmayabilir. Yani üst evrendeki her kara delik, alt evrendeki tek bir evrene açılıyor olabilir. O zaman alt evrende çok fazla ak delik olacaktır. Evrenimiz hiperküre evren yapısındaysa, tek bir ak delik olmasına rağmen, yine de pek çok ak delik görülmesi de mümkündür. Evrenimizde bulunan kuasarların, bir üst evrendeki kara deliğin arkasındaki çıkış deliği, yani ak delik olduğunu düşünüyorum. Evrenimizi incelediğimizde çok fazla ak delik olduğunu tespit ettik. Fakat ciddi bir inceleme yaptığımızda bu kuasarların hemen hepsinin evrenin uçlarında olduğunu görüyoruz. Eğer evrenimiz hiperküre yapısındaysa bizim bir kuasarı çok farklı uzaklık ve zamanda görmemiz gayet normal olur. Hiperküre yapısını bilmeyenler için şöyle açıklamaya çalışayım. Hiperkürenin ekvatorunu, bir doğruya çevirerek örnekleme yapalım. Şekildeki mavi noktayı bir foton olarak düşünün, foton, tüm evreni dolaşarak yine aynı noktaya gelir ve devam ederse, aynı yerden defalarca geçip gider. Fakat, kendisi bir daire çizdiğini bilemez. Çünkü o, güzergahından hiç sapmamıştır. Evren için bu durum, tüm yönler için geçerlidir. Yani evrende ne tarafa giderseniz gidin, doğrultunuzu değiştirmediğiniz sürece yine dünyaya dönersiniz. Bu uzayın dairesel yapısından gelir. Sicim kuramı evrenin hiperküre yapısında olduğunu söylemektedir. Hiperküre kavramını anlamanın bir yolu da, boyut sayısını azaltarak olaya bakmaktır. 3 boyutlu evrenimiz 4. boyut tarafından bükülen bir yapıdadır. Küre ise, 3. boyut tarafından bükülmüş 2 boyutlu evren modelidir. Yani dünya yüzeyi, 2 boyutludur ve 3. boyut tarafından bükülerek top haline getirilmiştir. Onun için yüzeydeki bir noktadan, istediğiniz herhangi bir yöne doğru, yola çıkarsanız, yine başladığınız yere dönersiniz. İşte evren tıpkı bu durumdadır. O zaman biz, evrenin uçlarına bakarken, acaba evrenimizde tek olan ak deliğin sanal görüntülerini mi görmekteyiz? Eğer onları görüyorsak, evren çok çok büyük değil demektir. O zaman bu senaryoya göre gözlem yaparak, durumu anlayabilme imkanımız var olabilir. Bu duruma en güzel çözüm, evrende oluşan merceklenme etkisi sayesinde bulunabilir. Örneğin, Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen ve gülen yüz fenomeniyle bilinen merceklenme etkisi bilinmektedir. Onun tam tersi yönüne bakarak, orada da bir merceklenme görebilmeliyiz.
Çünkü, gülen yüz haline dönen ışınların kaynağı, bu iki galaksinin önünde olacağı için, galaksilerin ışığını merceklenme etkisiyle bize yansıtacaktır. Tabii ki Samanyolu galaksisi görüşümüzün çok büyük bir bölümünü perdeleyeceği için, kısıtlı alan üzerinde araştırma yapma imkanımız var. Bu arada dünyamız sanal sınırlarla çevrili evrenin tam merkezinde olmayacağı için, gözlemlerimiz 180 derece açıyla olmayacaktır. Dünyanın yeri, evrenin sanal merkezine ne kadar yakın ise, açı da 180 dereceye o kadar yakın olacaktır. Dünya merkezden uzaklaştıkça, açı büyüyecektir. Şekil size fikir verecektir. Şekilde dünya ile evrenin merkezinde olan akdeliğin durumunu görmektesiniz. Fakat merkezdeki akdelik şu anda sessiz olabilir. Oysa, evrenin uçlarındakiler, evrenin ilk yıllarına ait olduğu için faal dönemlerine ait olacaklardır. Zaten faal olmadığı dönemleri göremeyiz. Dünyanın durumunu anlayabilmek için, evrenin uçlarında bulunan kuasarların hepsinin, evrenin merkezindeki kuasarın ayna görüntüsü olduğunu kabul edip, bir inceleme yapılırsa, hem evrenin çapı, hem de dünyanın konumu anlaşılabilir. Tabii ki değerlendirmeye zamanı da eklemek zorundayız. O zaman, bir merceklenme etkisiyle oluşan görüntünün tersini, hangi açıyla aramamız gerektiğini anlayabiliriz. Şekilde hangi açıdan bahsettiğim kırmızıyla gösterilmiştir. Daha önce Sayın Green'in dans eden oyuncular örneğini anlatmıştık. Tüm oyuncular, astral düzeye yani, Schrödinger'in kuantum denklemine denk gelir, demiştik. Çökmeyi unutan oyuncuyu bizim evrenimizdeki maddeye, çökmeyi unutmayanlardan biri, paralel evrenlerden birindeki maddeye, bir başkası ise başka bir paralel evrene karşılık geldiğini söylemiştik. Yani paralel evrenler, genel olasılık dalgasının farklı çökme durumlarına denk gelir. Genel bir olasılık dalgası, her bir parçacığın bulunması muhtemel olan konumlarına işaret eden, birçok sivri yapıya sahip dalgaların birleşimidir. Durumu daha iyi anlayabilmek için, şekildeki dalgalı yüzey, olasılık dalgasıdır. Olasılık dalgasının yüzeyi, onu oluşturan dikey çizgilerin tepelerindeki platodan oluşur. Şekildeki olasılık dalgası, tek bir parçacığa ait dalgadır ve tüm parçacıklar birleştiğinde şekildeki gibi bir yüzey oluşturur. Şekli bir masa üzerinde gösterdiğime bakmayın, bu alanın ucu bucağı yoktur. Şekilde tek tek parçacıkların yan yana dizilişini görüyorsunuz ama, eğer daha uzaktan bakarsak, tepeler yok olur ve yapı, bir plato gibi gözükür. Tek bir parçacığı ele alırsak, bu şekilde bir yapı içerir ama, o parçacık çökerse bu şekilde kesin bir noktaya yani, bir konuma çöker. İşte dünyamızdaki bilinç, parçacıkları gözlediğinde, bu şekilde çökmesini sağlar. Onun için biz bir sandalyenin, ihtimal içeren konumunu değil, kesin yerini görürüz. Parçacıklar, atom altı boyutta küçüldükçe, belirsizlik büyür. Kara delikler, Schrödinger'in kuantum denkleminin bir bölümünden oluşur. Yani oluşurken astral düzeyden bir kısmını alarak, kendi maddesi yapar. Hani, çökmeyi unutmayan oyunculardan biri demiştik ya. İşte, kara delik girdilerini astral düzeyin o kısmından almış olur. Bu sebeple onları paralel evrenler olarak görüyorum. Her paralel evren, aynı başlangıç şartlarıyla başladığı için, dünya gibi ortam oluşturma potansiyeli taşır. Paralel evrenlerde eşizlerimiz vardır söylemi de, bunu destekler. Tümü canlı oluşumuna izin vermeyebilir ama, çoğunluğunda bizim gibi canlıların yaşaması kuvvetle muhtemeldir. Sayın Green'in Evrenin Dokusu adlı kitabında bu şeklin altına şişme, eski evrenlerden yenilerini tomurcuklandırmak şeklinde tekrar ortaya çıkabilir, diye yazmış. Demek ki Sayın Green, benim anlattığım bu durumu anlatmaya çalışmış olmalı. Bu şekil, benim çizdiğim bu yapıyla aynı şeydir. Ben, farklı olarak şekildeki her balonun bir kara delik arkası evren olduğunu söyleyerek, bir mantık çerçevesine oturtuyorum. Zaten, bilim de kara deliklerin bir akdeliğe açılan kapılar olabileceğini uzun zamandır söylemekte. Bilim ve Teknik dergisinin Mayıs 2010 sayısındaki Yeni bir Evren Modeli adlı makalede de aynı durum bu şekil eşliğinde anlatılmıştı. Bu durum büyük patlama ile şişme kuramının birleşmesini sağlar. Oysa bilim, iki farklı kuram gibi sunar. Büyük patlama, ilk oluşan ana evrenin oluşumunu açıklarken, şişme kuramı, akdeliklerden evren oluşumunu anlatır. Aslında evrenin oluşumunu, her iki kuramın birleştirilmiş hali, tam olarak açıklar.
İlk büyük patlamada, sicim ve antisicimlerin birleşmesiyle kaçış hızı oluşmuş ve kütleçekim alanı sayesinde ani genişleme oluşumu gerçekleşmişti. Tali evrende ise kaçış hızını, kara delikten girip akdelikten fışkıran maddelerin hızı oluşturur. Fakat aynı şekilde o parçacıklar, kendilerini madde olarak tanımlayabildikleri anda, kütleçekim dalgaları oluşacak ve ilk baştaki şişme gerçekleşerek tali evren oluşmuş olacaktır. Kara delikler bilgiyi aktardıkları için, ilk oluşan evrenin oluşum şartları tüm paralel evrenlerde de olmuş olacaktır. Evrenin oluşumunu anlatırken, ilk oluşan sicimlerin bazılarının, antilerini bularak yok olduklarını söylemiştik. O olayı detaylandırırsak, her patlama merkezi dışa doğru bir itki oluşturacağı için sicimlerin patladığı yerler boş kalacaktır. Şekilde görüldüğü gibi patlama merkezlerinden uzaklaşan maddeler, ara boşluklara yığılmak zorunda kalmıştır. Elbette evrendeki sicim patlamaları bu kadar düzenli olmamıştır. Daha çarpık bir yapı vardır. Çünkü bazı noktalarda birkaç sicimin beraber patlamış olabileceğini de düşünmek mantıklıdır. O durumlarda oluşan boşluk devasa olacaktır. Çoban boşluğu bu tür bir boşluk olabilir. Evrendeki madde büyük baloncukların aralarında kalan yerlerde toplanacağı için örümcek ağı ya da beyin nöronları şeklinde bir yapı oluşacaktır. Evrenin kozmik tarihi içinde, bazı galaksiler kütle çekim sebebiyle boşlukların içine doğru savrulmuş olabilir. Fakat genel yapı böyle olmalıdır. Evrenden madde eksildiğini ima eden gözlemlerimiz de var. Evrende gökada grupları yanında süper gökadalar da bulunmaktadır. Örneğin Samanyolu ile Andromeda gökadalarının oluşturduğu gruba, pek çok küçük gökada da dahildir. Ekranda Samanyolu gökadasının çevresinde dönen uydu gökadaları gözükmektedir. Aynı şekilde Andromeda gökadasının da pek çok uydusu vardır. Bu iki grup, Başak süperkümesi içinde küçük bir yer tutar. Başak süperkümesi de, evren içinde küçük bir yer tutar. Bu tür gruplar, şekildeki boşlukların arasına denk gelen yerdeki maddelerin oluşturdukları gökadalardır. Örneğin, Başak süperkümesi şekilde gösterilen yerde oluşmuş, galaksiler grubu olabilir. 1929 yılında Edwin Hubble, evrenin artan bir hızla genişlediğini buldu. Bu, çevremizdeki her gökadanın, bizden artan bir hızla uzaklaştığı anlamına gelir. Fakat, yakın gruplar bu düşünceye uymayabilir. Çünkü onlar, birbirlerine doğru hareket ediyor da olabilirler. O zaman uzaklaşma senaryosu geçerli olmaz. Ama üst grupların birbirlerinden artan bir hızla uzaklaştıkları bilinir. Başak üst kümesindeki her alt küme, birbirinden uzaklaşır. Bu durumda onların, bir grup oluşturmaları düşünülmemelidir. Çünkü, iki madde, artan bir hızla birbirinden uzaklaşıyor ise, onlar kütleçekimsel olarak birbirlerinden kopmuş demektir. Hala, bir grup olduklarını söyleyebilmek, tek şartla mümkündür. Eğer, kütleçekimin çekim gücü, zaman içinde azalıyorsa, onlar hem bir küme olarak kalır, hem de birbirlerinden uzaklaşıyor olurlar. Bu durum, evrenden madde eksildiğini gösteren bir delildir. Gördüğünüz gibi, bu teori var olan ama, birbirinden farklı oldukları düşünülen teorilerden oluşmaktadır. M kuramı, sicim kuramı, standart model, paralel evrenler teorisi, kara delikler teorisi, kuantum mekaniği, büyük patlama teorisi, şişme kuramı gibi pek çok kuramı bir çatı altına toplar. Her teori bütünün bir bölümünü açıklar. Tıpkı körlerin bir fili tanımlaması gibi, her teorinin farklı olduğu sanılmasına rağmen, aslında bir bütünün parçaları oldukları anlaşılır. Sanırım bu teori yüzyıldır kilitlenmiş olan bilimin önünü açacak ve yeni ufuklara doğru yelken açmasını sağlayacaktır. Seyfullah Demir